Merhaba sevgili boğa burçları, siz evrenin sabırla güçlenen çocukları. 2026 yılında gökyüzü sarayında hangi alanlarda şanslı fırsatlar bizimle, hangi alanlarda dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin sizinle şöyle bir bakalım. Öncelikle gökyüzü sarayındaki büyük geçişlerden bahsetmek istiyorum. Niçin? Çünkü bu yıl ilahi özgürlük yılı diyebilirim. O yüzden öncelikle Plüton gezegeninden bahsetmek istiyorum. 2024 yılı itibariyle Plüton gezegeni artık Kova burcuna geçiş yaptı ve 2044 yılına kadar da sizlerin 10. kariyer evinde olacak. Şimdi Plüton astrolojide dönüşüm gezegenidir, güç gezegenidir. Bizi böyle yıllara yayan bir dönüşüm sağlayan bir gezegendir. Şimdi bu dönüşüm biz nereden yaşayacağız? Tabii ki kariyer alanlarımızdan. Artık kariyer hayatınızda büyük dönüşümlerin ön plana çıktığı ve bu dönüşümlerin hayatımıza çok farklı enerjiler kattığı bir döngüde olacağımızı söyleyebilirim. Özellikle de Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'ü de ele aldığımızda, yani bu 2026 ve 2033 yılları arasında finans evinizde olması aslında dünyevi varlıklarınızla alakalı konularda ve paranızı ilgilendiren konularda da ciddi bir devrim yaptığınız bir döngüde olacaksınız. Yani mal, mülkle alakalı konularda hani bir şeyin alımı, bir şeyin satışı ve başka şehirlerde, farklı ülkelerde bir takım yatırımlar yapma ya da farklı ülkelerde çalışmalar yapma gibi durumlar ön plana çıkabilir, bilginiz olsun. Şimdi Satürn Koç burcuna geçiş yapıyor. Ve Neptün de Koç burcuna geçiş yapıyor. Özellikle 14 Şubat 2026 ve özellikle de 13 Nisan 2028 tarihleri arasında Satürn Koç burcunda sizlerin 12. evinden geçiş yapacak. Şimdi Satürn sabrın gezegenidir, zamanın gezegenidir ve bizi inşa etmeyi seven bir gezegendir. Şimdi bu inşa olayını nereden yaşayacağız? İç dünyamızdan yaşayacağız. Yani bugüne kadar belki de gözümüzü, kulağımızı kapatmış olduğumuz o hislerimiz, sezgilerimiz, belki bilinçaltımızda sürekli yapmak isteyip de yapamadığımız konuları tekrardan inşa ettiğimiz bir döngüde olacağız. Şimdi orası bizim ruh bahçemizi anlatır, teslimiyeti ve tevekkülü anlatır. İçerideki çocuğu anlatır aslında 12. ev. Şimdi burada sana diyor ki, çünkü uzun zamandır mesela Uranüs Boğa burcundaydı. Şöyle söyleyeyim, biraz böyle sinirsel konularda, psikolojik konularda biraz böyle sorunlar vermiş olabilir. İşte Satürn burayı bir toparlamak isteyecek. Satürn bize diyecek ki o içerideki çocuğu bir toparlamam lazım, bir inşa etmem lazım. Uzun zamandır hani sen onu duymuyorsun, görmüyorsun. Biraz daha hani o içimizdeki o çocuksu duyguların ön plana çıkıp, çocuksu duyguların işte gündemimizde olduğu bir süreçte olacağız. Tabii buraya Neptün de geliyor. Bize diyor ki iç dünyamızdan çıkarttığımız her eser hayatımızda hayat eseri olacak diyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim, yine söylüyorum, ezoterik konular, spiritüel konular, bunlara biraz daha böyle odaklanmak isteyebiliriz. Bilinçaltı, rüyalar, meditasyon, olumlama gibi durumlar. Bu alanlara böyle daha böyle farkındalık yaşadığımız, daha böyle önem verdiğimiz bir döngüde olduğumuzda söyleyebilirim açıkçası. Peki şans nereden geliyor? Biraz da onu konuşalım sevgili boğa burçları. Şimdi yılın ilk 6 ayında bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter Yengeç burcunda ve siz boğa burçlarının 3. evinde. Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarınızı ilgilendiren konularda aslında şanslı fırsatlar bulduğunuz bir döngüde olacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim, işte yakın çevrenin sayesinde işinizi ilgilendiren konular, alım satımı ilgilendiren konular ya da uzun zamandır görüşmediğiniz, konuşmadığınız, küs olduğunuz, dargın olduğunuz, kırgın olduğunuz, kan bağınız olan, göbek bağınız olan kişiler varsa işte bunlarla aranızı toparladığınız ve şanslı etkileşimleri ön plana çıkarttığınızda bir döngüde olacaksınız. Ve yılın ikinci 6 ayından sonra, yani 30 Haziran 2026 ve 26 Temmuz 2027 tarihleri arasında Jüpiter Aslan burcunda sizlerin özellikle de 4. evinde olacak. Ev, aile, yuva, yerleşim yerini ilgilendiren konularda, köklerinizi ilgilendiren konularda oldukça şanslı etkileşimler sizleri bekliyor diyebilirim. Ev almak, yatırım yapmak,
farklı alanlara adımlar atmak, kariyerinizde büyük sıçramalar yapmak için bence Jüpiter Aslan dönemi sizleri destekleyeceğini söyleyebilirim. Tabii tutulmalar var bu yıl. Bu tutulmalar hayatımızda ne gibi etkileşimler getirecek? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. 2026 yılında 4 tane tutulma yaşayacağız ve sabit burçlarda da artık tutulmalar ön plana çıkmaya başlayacak. Yani Kova Aslan tutulmaları da artık gündeme gelmeye başlayacak. Çünkü uzun zamandır Başak Balık tutulmaları yaşadık. Bu Başak Balık tutulmaları 5 ve 11. evleri aksınızda sizi biraz yordu. Yani çocuklarla ilgili konular, iş hayatı, ekip hayatı, yine mesela toplum ilişkileri konusunda biraz yoruldunuz. Ama şimdi Başak Balık tutulmaları ile birlikte ev hayatı, yuva hayatı, köklerle ilgili konular, kariyerinizi ilgilendiren konularda farklı dönüşümler yaşadığınızda bir süreçte olacaksınız. 17 Şubat 2026 Kova burcunda 28 derece bir güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma sizin kariyer hayatınızda özellikle parıl parıl parladığınız, yeni iş projelerini gündeme getirdiğiniz, belki o kabuğunuzu kırdığınız, farklı kültürde farklı insanlarla işler yaptığınız, işinizi belki yurt dışına taşımak, farklı bir şehirde işler yapmak adına oldukça güzel kadersel enerjiler çıkartacak karşınıza, bilginiz olsun. Ve hemen arkasından 3 Mart 2026 Başak Burcu'nda ay tutulması. Bu bir dolunay. Ay tutulmaları doğası gereği kapanışları temsil eder ve bu tutulma sizin 5. evinizde. Şöyle düşünün, 2025 Eylül ayı ile 2026 Mart arasında neler yaşadınız? Özellikle çocuklarınızı ilgilendiren konularda, yeteneklerinizi ilgilendiren konularda, aşk hayatınızı ilgilendiren konularda ne gibi kadersel dönüşümler yaşadıysanız işte bu tutulmayla birlikte bunun kapanışı ön plana çıktığını söyleyebilirim sizlere. Ve 12 Ağustos 2026 Aslan Burcu'nda güneş tutulması. Bu tutulma 4. evinizde. Ev, aile, yuva, belki hani bir güneş tutulması olduğu için ve Aslan Burcu'nda olduğu için baba ve baba tarafından köklerle alakalı konularda bir takım olayların size yansıma yapmış olduğu bir döngüde olacağınızı söyleyebilirim burada da kadersel anlamda. Ama bir takım böyle kadersel konular da veriyor aslında burada. Yani işte baba tarafından amca, dede ya da benzeri kişiler, atalarımız, köklerimizle bağlantılı kişilerde ufak tefek bir takım böyle sağlık sorunlarının da gündeme geldiği bir süreç olabilir elde olmayan şekilde. Hemen arkasından 28 Ağustos 2026 Balık burcunda bir ay tutulması yaşıyoruz 11. ev konularında. Burada da diyor ki toplum ilişkilerimizde, yani uzun zamandır görüşmüş olduğumuz arkadaşlıklar, dostluklar konusunda böyle artık o hayatımızdaki çürük meyvelerden arındığımız, taze bir şekilde yolumuza ilerlediğimiz bir döngüde olacağımızı söyleyebilirim sevgili boğa burçları. Evet, hemen Merkür Retroları ile devam etmek istiyorum. Merkür biliyorsunuz ki astrolojide yazma, çizme, konuşma, anlatma becerilerimizle bağlantılıdır. Merkür teknoloji demektir. Merkür seyahat demektir ve yılda 3 kere ya da 4 kere özellikle retro geri harekete girer. Bu yılki retro geri hareketleri de özellikle 26 Şubat ve 20 Mart 2026 tarihleri arasında Merkür Balık burcunda retro geri hareketli olacak. 11. ev konularında yeni bir teknolojik alet almayalım. Özellikle bir projeyi gündeme taşımak, parlatmak, medya ve dijitali kullanmak için çok uygun zamanlar değil. Burada bir bekleyelim açıkçası bu konularda. 29 Haziran ve 20 Temmuz tarihleri arasında Merkür Yengeç burcunda retro geri hareketli olacak. Özellikle 3. evinizde. Yeni bir araç almak ya da hali hazırdaki araçlarımızla ilgili, araçların elektrik sistemi ya da aküsüyle ilgili konularda ufak tefek sorunların gündeme geldiği ve yine kısa seyahatler konusunda ufak tefek aksiliklerin ortaya çıktığı, yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalar, belki komşularımızla iletişimsel anlamda bir takım böyle sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte olabiliriz. Burada da dikkat etmemiz gerekiyor ama özellikle yıl sonundaki Merkür Retrosu'na daha çok dikkat etmemiz gerekecek. Niçin? Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs karşıt burcunuz Akrep burcunda retro geri hareketli olacak ve yine Merkür Retrosu da Akrep burcunda olacak. Yani 3 Ekim ve 14 Kasım tarihleri arasında lütfen güzellik, estetikle ilgili her türlü konudan uzak duralım. İkili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda
çok dikkat edelim. Ortaklaşa iş projeler konusunda bir şeylere imzalar atarken dikkatli ve temkinli olmakta fayda var bu tarihler aralığında, bilginiz olsun. Yani bir ilişkiyi geleceğe taşımak için adını koymayalım. Yani söz, nişan, aileler arası tanışmak ya da benzeri konuları gündeme getirmek için dediğim gibi 3 Ekim ve 14 Kasım tarihler arası çok uygun bir zamanlama değil. Peki sağlık nasıl bu yıl? Sağlık konusunda aslında oldukça şanslı olduğunuz bir yıl diyebilirim. Kariyer ve finans konusunda özellikle 16 Mayıs Boğa burcundaki yeni ay ve özellikle Şubat ayındaki o tutulmayla birlikte kariyer sıçramaları yakalayacaksınız. Bilginiz olsun. Finansal konularda 24 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında Venüs İkizler Burcu'nda sizlerin ikinci finans evinde olacak. Maddi konularda, finansal anlamda hiç beklemediğiniz yerlerden çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Paranıza para kattığınız bir döngüde olacaksınız. Bilginiz olsun ama yıl sonundaki Venüs Retrosu'na dikkat edelim lütfen. Hatta 9 Kasım'da Akrep Burcu'nda, karşıt burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Evet, burası da mesela ortaklaşa iş projeleri için gayet güzel, gayet keyifli ama Venüs Retrosu'na karşı dikkat edelim. Yani ortaklaşa iş projeleri içerisine girelim ama 3 Ekim ve 14 Kasım tarihleri arasında lütfen para yatırımları konusunda, yani bir işe para yatıracaksak, finansal anlamda bir takım böyle bir şeyleri ortaya koyacaksak çok uygun zamanlar değil, bilginiz olsun. Aşk konusunda 30 Mart ve 24 Nisan Venüs Boğa burcundan geçiş yaparken parıl parıl parladığınız bir döngüde olacaksınız ve ayrıca bekarsanız yeni bir aşk enerjisinin karşınıza çıkma ihtimali olabilir. Yıl sonunda eski aşkların, eski ilişkilerin o Venüs retrosunda hortladığı bir dönem diyebilirim. Orada da lütfen kimseye şans vermeyin bence, bilginiz olsun. Evet, 2026 yılı bu şekilde bir yıldı sevgili boğa burçları. 2026 yılında daha çok böyle çalıştığımız, kendimizi gösterdiğimiz, çünkü 2026 ilahi özgürlük yılı ve siz bu yıl bu özgürlüğü hem kariyer konusunda hem finansal konularda yaşamış olacaksınız. Daha çok böyle içselleştiğiniz, belki daha az insan, çok huzur moduna geçiş yaptığınız da bir döngüde olacaksınız aslında. 2026 yılı bence Gökyüzü Sarayı size çok farklı enerjiler getirecek ve bu enerjiler gerçekten sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. O yüzden sakın 2026 yılına olumsuz bakmayın. Şimdiden mucizeleri kucaklıyorum diye Gökyüzü Sarayı'na fısıldayın. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşuyoruz. 2026 yılı hepimize mucizeler getirsin.